Çorabımıza başlamadan önce bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde renkli ipliklerle çalışacaksanız ilk çorabı hangi renk geçişiyle başladıysanız diğer eşini yaparken de aynı renk geçişiyle başlayın ki buradaki desenler diğer çorabımızda da aynı şekilde oluşsun. İlmeklerimizi iki şişin üzerine çıkaracağız arkadaşlar. 64 tane ilmek çıkaracaktık. Bir tane de fazla ilmek çıkaracağız. O bir fazla ilmeği örgüye başladığımızda bir işlem uygulayacağız. Onu da o kısma geldiğimizde size göstereceğim. Şimdi 65 tane ilmek çıkaralım. Şimdi ben ipimi bu şekilde tutuyorum. Şişimi aradan geçirip parmağımla bu şekilde sıkılıyorum ve ilk ilmeğimi yapmış oldum. İpimi bu şekilde parmağıma alıyorum. Şişimi ipin arasına geçiriyorum. Ve bu şekilde ilmeklerimi oluşturuyorum. Şimdi bilmeyen arkadaşlarım için birkaç kere yavaş göstereceğim. Bu şekilde ipimi işaret parmağımın üzerine doluyorum. Şişimin arasına alıyorum. Ve bu şekilde çekiyorum. Şuradaki araları çok fazla açıklık bırakmamaya çalışın arkadaşlar. Bu şekilde 65 tane ilmeğimizi çıkaralım. İlmeklerimi çektim. Şimdi şişimin bir tanesini çekiyorum. Bu şekilde çektim. Şimdi bu ilmeklerimi misinama aktaracağım. Bu şekilde misinama alıyorum ve burada ip olan ilmeğimden başlayarak 32 tane ilmeğimi sayıp ayıracağım. 32 tane ilmeğimi saydım. Bu tarafta da 33 tane ilmeğim kaldı. Bir fazla ilmek çekmiştik. Şimdi telimi bu şekilde kıvırıyorum. Bu ilmeklerimizi şişlerimize toplayacağız. Şişlerimi bu şekilde geçirdim. İlmeklerimin aynı hizada olmasına dikkat ediyoruz. İplik olan şişim arka tarafta kalacak. Bu şekilde. Şimdi iplik olan şişimde 32 tane ilmek bıraktık. Bu tarafta 33 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi bu bir fazla ilmeği ip olan şişime aktaracağım. Buradaki fazla olan bir ilmeği diğer şişime alıyorum. Bu şekilde bir iğneden yardım alabilirsiniz. Onun yanındaki ilmeği geçirdiğimiz ilmeğin arasından üzerinden geçirerek ipimi sıkılıyorum. Burada çıkardığımız fazladan ilmeği düğüm atmak için kullanmış olduk. Evet, fazladan çektiğimiz bir ilmeği burada en başta düğüm yapmak için kullandık. Artık her iki şişimizde de 32 tane ilmeğimiz var. Şimdi lastik örgümüzle başlıyoruz. İplik olan şişim her zaman arka tarafta olacak ve her zaman iplik olan arkadaki şişimizi çekeceğiz. Şişimi bu şekilde çekiyorum. İlmeklerimi elimle sıkıca tutuyorum. Lastiğimizi bir düz bir ters örgü olarak yapacağız. Buradaki ipimi şişimin üzerine aldım. Şimdi ilk olarak düz örgüyle başlıyoruz. Şişimi, ilmeğimi bu şekilde arkaya doğru giriyorum. İpimi şişimin üzerine dolayıp ilmeğimi çıkartıyorum. Buradaki şiş geçişlerindeki ilk ilmeğimizi her zamankinden biraz daha fazla sıkalım ki burada açıklık oluşmasın. Şimdi ters örgü yapacağız. İpim ön tarafta, şişimi ilmeğime ön taraftan bu şekilde giriyorum. İpimi şişime doluyorum ve ilmeğimi oluşturuyorum. Ters örgümüzü yapmış olduk. Şimdi düz örgü yapacağız. İpimi arkaya alıyorum. Ön taraftan arkaya doğru şişimi geçiriyorum. İpimi şişime dolayıp ipimi çekiyorum. Düz örgümü yaptım. Şimdi ters örgümüzü yapalım. İpimiz ön tarafta. Şişimi ön taraftan geçiriyorum. İpimi şişe doluyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde bir düz, bir ters örerek bu şişteki ilmeklerimizi tamamlayalım. Şişimdeki tüm ilmeklerimi ördüm.
İlk sıramızın yarısını tamamlamış olduk. Şimdi diğer ilmeklerimizi öreceğiz. Öreceğim ilmekleri bu şekilde şişime topluyorum ve örgümü çeviriyorum. Bakın, ilmekte olan şişimiz arka tarafta kaldı. Bu arkadaki şişimi çekiyorum. Buradaki ipimi şişimin üzerine alıyorum. Şiş geçişlerimizde bu ipimiz her zaman üst tarafta duracak. Şimdi arkadaki son ilmeğimi ters örmüştüm. Şimdi düz örgüyle bu şişteki ilmeklerimizi de örmeye başlıyoruz. Buradaki ilk ilmeğimi her zamankinden biraz fazla sıkıyorum. Bir ters, bir düz yaparak bu şişteki ilmeklerimizi de tamamlayalım. Tüm ilmeklerimi ördüm. Öreceğim ilmeklerimi yine şişime aldım ve örgümü çeviriyorum. İki şişimizi de ördüğümüz zaman bir turumuzu tamamlamış oluyoruz. Yani bir sıramız bitmiş oluyor. Sıra başlarını buradaki iplikten de anlayabilirsiniz. Bu başlangıç ipimiz sağ tarafta kaldığı zaman bir tur dönmüş oluyoruz. Yani bir tam sıramız bitmiş oluyor. Yani iki şişi bitirdiğimizde bir sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Arkadaki şişimi yine çekiyorum. Yeni şişime geçerken buradaki ipim her zaman yukarıda kalıyor ve her zaman düz örgüyle başlıyorum. Buradaki ilk yaptığım ilmeğimi normalden biraz daha fazla sıkıyorum. Bu şekilde bir düz bir ters örerek lastiğimizi tamamlayacağız. Ben bu çorapta lastiği toplamda 20 sıra ve 4 santim olana kadar ördüm. Lastiğimiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Lastiğimi toplamda 20 sıra boyunca ördüm. Bir de ölçerek bakalım. Şu şekilde ölçtüğümde 4 santim oldu. Benim için bu ölçü ideal bir ölçü. Sizler dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Daha geniş de yapabilirsiniz. 7 santim, 5 santim ya da 3 santim de bırakabilirsiniz. Lastiğimizi bu şekilde tamamladık. Evet, arkadaki şişimi çekiyorum ve lastikle topuk arasındaki tüm ilmeklerimi bundan sonra düz öreceğim. Her sırayı istediğim ölçüye ulaşana kadar düz örgü olarak öreceğim. Ben toplamda 72 sıra boyunca ördüm. Ölçü olarak 15 santim geldi. Lastikle topuk arasını istediğimiz ölçüye ulaşana kadar örelim. Sonrasında topuk kısmıyla devam edeceğiz.